Evet, merhaba arkadaşlar. İtalya vloguna hoş geldiniz. Sizlere İtalya'da başımdan geçen anıları anlatacağım. Bugün benim İtalya'daki ilk günüm. Yani İtalya'ya daha yeni indim. Şu an airport'un içerisindeyim, rent-a-car'dayım. Araba kiralamamız lazımdı. İtalya'nın birazcık da İsviçre sınırına yakın olan bir yere gideceğiz. O yüzden dağ yolu falan olacak. Araba kiralamadan olmuyordu. Yani metro falan hiçbir şey yok oralarda arkadaşlar. Mini Cooper kiraladık. Biliyorsunuz en son videomda sizlere, gerçi Okan Kars'ın videosundaydı, Jaguar incelemiştik, İngiliz arabası demiştik. Ben de daha önce hiç Mini Cooper kullanmadım. O yüzden benim için de güzel bir experience olacak, güzel bir tecrübe olacak. Aslında bize Peugeot vereceklerdi. Peugeot 3008 diye bir model varmış. Ben çok bilmiyorum, biliyorsunuz Peugeot Fransız araçları Amerika'da yok. O yüzden bakalım nasıl bir araba olacak. İçine baktım. Herhalde bu da yeni araba, yeni bir Mini Cooper. Zaten size biraz sonra içini gösteririm nasıl gözüktüğünü. Bu arabayı ben 3 günlüğüne kiraladım. 3 gün için 260 dolar para verdim arkadaşlar. Merak edenleriniz varsa. Şimdi atlayalım. İlk önce bir Venice'e gideceğiz. Şu an Venice Airport'tayız. Hava soğuk. Zaten Hollanda soğuktu, Amsterdam soğuktu. Burası da soğuk arkadaşlar. Atlayalım, bir gidelim bakalım Venice'e. Aslında işte Venice'e gitme amacımız, biliyorsunuz orada bir kanal var böyle. Kayıklarla tur yapılıyor. Bilmiyorum, hava şu an çok soğuk, nasıl olacak? Bir gidelim görelim dedim oraları. Onun dışında dağa gideceğimiz için orada yeme içme muhabbeti olacak. O yüzden hiçbir şeyimiz yok. Airbnb tuttum, size Airbnb'yi de göstereceğim zaten. Onu da görmüş olacaksınız. Hatta belki onunla alakalı ayrı bir video da çekebilirim. Bilmiyorum, şu an sadece düşünüyorum. Ama arabaya atlayalım. Size bir arabayı göstereyim. Mini Cooper nasıl değil. Ben daha önce kullanmadım. Kullanacağım. Bana biraz böyle ekranları falan küçük geldi. Değişik bir model yani. Hazırsanız size Mini Cooper'ı göstereyim. Şimdi size bir öneride bulunacağım. Ne araba kiralarsanız kiralayın. Ben daha önce biliyorsunuz araba kiralama işi de yaptım. Turo'dan vesaire kendi arabalarımı da kiraladım. Şöyle bir arabanın sağına soluna bakın. Nesi var nesi yok. Bakın burada bir tane çizik var mesela yanlarda. Arabanın rimlerine bakın arkadaşlar. Buralarda böyle bazen siz yapmasanız bile bir şeyler oluyor. Onun dışında sen yaptın deyip size charge edebilirler. Ben biraz yürek yedim herhalde. Insurance yapmadım, yani sigorta yapmadım. O yüzden her yerine dikkatli bakıyorum. Mesela burada çok bir şey yok. Şuralarda çizikler var bakarsanız. Şöyle çizikler var. Buraları hazır sizdeyken kayıt altına alayım. Telefonla çekecektim ama benzinli araba, 95 oktanmış, 95 koyun diyor. İtalyanca biraz değişik bir dil, tatlı bir dil, hoşuma gitti. Bakın mesela burada çizik var, gördünüz mü arkadaşlar? Bir çizik var. Şurada da bir çizik var. Arabaya şöyle gelince bakın. Bakın buradan arabaya çarpmışlar. Şurada şu şekilde çizikler var. Onun dışında çok da bir şey gözükmüyor. Size arabanın içini göstereyim. Şöyle gelelim bir. Yandan bakalım, fena değil. Şöyle bir içine girelim. Evet, arabanın içi bu şekilde gözüküyor. Size küçük var demiştim ya, ekranı falan. O küçük ekran dediğim şu ekran. Yanında da şu şekilde. Şöyle bir transmission'ı var, vitesi var falan filan. Tatlı arabaya benziyor. Yan tarafları da bu şekilde. Açma kapama etme tuşları. Şimdi biz yola çıkacağız. Burada da exit. İtalya maceramız başlasın. Şimdi araba kiraladığınız zaman benzini size full veriyorlar. Arabayı size teslim ettiğinizde benzini aynı şekilde fullleyip teslim etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim bir yarım saatlik kadar yolum var. Sizlere bahsettiğim o kanalın o kısımlarına gideceğiz. Bir orayı görelim. Bu havada nasıl olacak bilmiyorum. Genelde insanlar yazın gidiyor. Yazın güzel fotoğraflarını, videolarını çekiyor orada. Ama çok fazla zamanım yoktu. Ben de biliyorsunuz şirketten zaten izin kullanamıyordum. Şirket artık al dedi, izinler senin olsun dedi. Bir iki haftalık izne çık, yeter bu kadar çalıştın dedi. Ciddi beni tatile yolladılar yani. Ben de 2 hafta boyunca ne yapayım ne edeyim diye düşünüyordum. Amsterdam'la başladık. İtalya'ya geldik. Buradan sonrasında da Londra'ya geçeceğiz. Ama neden özellikle İtalya'ya geldiğimi, bunu biraz sonra öğreneceksiniz. Zaten Amsterdam'da birazcık bahsetmiştim. Ben yola geçiyorum. Bir İtalya'ya, bir Venice'e gidelim. Bir size oraları göstereyim. Kanal turu yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Orada görüşürüz. Evet, şimdi kanalların olduğu yere geldik arkadaşlar. Arabamızı park ettik. O mekan burası ama hava gerçekten çok soğuk. Bakalım kanal turu yapacak mıyım, yapmayacak mıyım bilmiyorum. Daha yeni geldim. Şuradaki yeri hatırlıyorum. Hep fotoğraflardan burayı görüyordum ama
Tabii şöyle bir arka plan olduğunu bilmiyordum. Buraya genelde turistik olmadığı için herkes buradan fotoğrafları çektiği için gözükmüyordu ama şu muhabbetten hatırladım bu kanalı. Şimdi biraz gezelim bakalım nerede ne var ne yok. Evet, İtalya'ya gelip de pizza yemek olmaz. O yüzden şöyle bir pizza aldım. Yanında da şöyle bir pizza var. Bunları ikisini paylaşımlı şekilde yiyeceğiz. Bana afiyet olsun, daha denemedim. Çok sıcak, sıcak bir şey yiyemiyorum. Yanında da insanları izliyorum burada. Gelip geçiyorlar. Farklı yüzler, Amsterdam'da farklı, burada farklı, diller farklı. Güzel bir tur oluyor benim için. İyi bir başlangıç yaptık. Sabahtan beri yemek yemiyordum. O yüzden bunu acil yemem lazım şu an. Pizzamızı yedik. Size biraz Venice'i gösterdim. Sağda solda ne var ne yok. Bir turist gözünden siz de görmüş oldunuz. Şimdi arabaya atlayacağım. İtalya'nın dağlarına doğru kaçacağız. Bu arada arabayı 2 saat park ettim ve 35 euro dedim arkadaşlar. Yani 1 saat kalsanız da yarım saat kalsanız da çok fark etmiyor. 35 euroyu kilitliyorlar. Dikkatli olun. Yani daha sağda solda farklı bir yerler vardı. Ben çok bilmediğim için genelde önüme gelen girişteki ilk parkinge park ettim. Büyük ihtimal turistlerin çoğu buraya geliyordur zaten. 5 katlı koca bir parking var. Daha Venice'e girer girmez. Ben oraya park ettim. 35 euroydu. Sonra dönerken arkada başka bir parking gördüm biraz arkamızda. O da 25 euroydu. Ama dediğim gibi yani 2 saate 35 euro biraz turistler için iyi olmamış bence. Bende güzel bir izlenim bırakmadı. O da aklınızda bulunsun. Hatırlarsanız size bir video çekmiştik Aldi'de sporcu alışverişi ile alakalı. O tabi Amerika'daydı. Yani bizim oralarda, Florida'daydı. Bir baktım zaten size Alman marketi demiştim ama İtalya'da göreceğim aklıma gelmezdi. Adamlar İtalya'da da varmış. Büyük ihtimal Avrupa'nın çoğu ülkesinde bu market var arkadaşlar. Şimdi içeri gidelim. Zaten alacağım ürünleri az çok biliyorum. O yüzden sorun olmayacak. Evi gösterdim ama evin lavabosunu göstermedim. Unutmadan hemen lavaboya doğru geçelim. Yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Bolanzo diye bir şehir varmış. Oraya geldim. Arkamda böyle baktım, burasının tarihini anlatan bazı şeyler var. Biz teleferiğe bineceğiz şimdi. Daha doğru çıkacağız, sonra oradan geri geleceğiz. Size manzarayı göstereyim. Çok fazla yapacak bir şey bulamıyorum. Kışın çoğu yer kapalı. Normalde burasının sezonu herhalde yazındı. Hava çok soğuk. Yani -1, -2, -3 şeklinde gidiyor. Ellerimde sürekli eldivenle geziyorum. Yani İtalya için mükemmel bir mevsim değildi. O yüzden yapabileceğim şeyleri sizlere göstermek istedim. Şu an benim kaldığım Airbnb'den buraya 1 saatlik arabayla geldim arkadaşlar. Sonrasında teleferiğe bineceğiz, yukarı çıkacağız ve oradan sonra geleceğiz. Ben İtalyanların daha böyle İngilizce konuşamadıklarını düşünüyordum ama gittiğim her yerde genelde çoğu insanla anlaşabiliyorum. Bu da güzel bir şey. Yani bu ne demek oluyor? Biz de Türkiye'de nasıl İngilizce eğitimine ilkokuldan üniversiteye kadar devam ediyoruz. Bunların ne kadar önemli olduğunu başka bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde görebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Mesela Türkiye'de adam akbilini doldurmak istiyor. Nasıl dolduracağını bilmiyor. Her yerde Türkçe yazıyor, İngilizce yazmıyor. Adam anlayamıyor. Sen gidiyorsun adamla konuşuyorsun, adamın işini hallediyorsun. Adam sana teşekkür ediyor vesaire. Bunlar gerçekten ülkenin iyi gözükmesi açısından önemli şeyler. Burada da zaten aynı şekilde bazı arkadaşlar İngilizce konuşuyor, anlıyorsunuz. Bazıları böyle çat pat konuşuyor ama yine derdini anlatabiliyor. O yüzden İngilizcenin önemini burada görmüş oluyoruz. Pratik yapmaya çalışın, birazcık gramere bakın. Pratik yapa yapa zaten gelişiyor bu tarz işler. Genelde bu konuşan arkadaşlar da zaten mesela İtalya'dan doğma büyüme konuştukları zaman mükemmel değil İngilizceleri ama en azından dertlerini size anlatabiliyor. Şurada dur, burada dur, şuraya çık, buraya çık falan. O yüzden İngilizceye kasmak gerek biraz. Hani sürekli sadece oyunları vesaire oynuyorsanız Türkçe değil de İngilizce oynayın. Ya da oyunlarda oyun arkadaşlarınız varsa böyle oyunlardan bahsediyorum. Çünkü beni izleyen kitle birazcık daha genç kitle olduğu için genelde oyunlarla haşır neşirler. Üniversitelerde Erasmus bölümleri var. Oraya gidin, kayıt olun. Üniversitenize gelen insanlarla konuşun, onları Türkiye'yi gezdirin ve bu şekilde pratik yapa yapa İngilizce gelişiyor. Benim de aynı şekilde zaten pratik yapa yapa İngilizce gelişmiştir. Şimdi teleferik gelecek bir 5 dakikaya yukarı çıkalım ve yukarıdan size manzarayı göstereceğim. Evet, şimdi dağın tepesine çıktım arkadaşlar. Burası eski bir köy gibi bir yer. Toplam 2 kişi için 16 euro ödedim. Aşağı yukarı 20 dolar gibi bir şey.
Sadece 10 dakikalık yukarı çıkma, bir de bunun geri dönüşü de var. Burayı şöyle bir gezeceğim ama şöyle baktığınız zaman binalara, köydeki eski binalar. Hava gerçekten çok soğuk. Bir de dağın tepesine çıktık. Daha da soğuk oldu. Eldivenlerimi takacağım. Sağ solu gösteririm size. Şimdi dağın tepesindeki manzara bu şekilde. Bayağı yüksekteyiz şu an. Zaten yukarıda da çocuklar kaykay yapıyor. Hava çok güzel. En azından yağışlı değil, karlı değil. Güzel bir havası var. Şöyle devam edelim. Burada banklar falan vardı, artık ne kadar soğuk olduğunu görüyorsunuz. Burada da bir ev var. Acaba dedim bu evde yaşayan var mıdır, yok mudur diye de. Yani bu evde de yaşamam herhalde. Dağın tepesinde düşünsenize. Gece olduğunda sessiz, sakin, kimse yok. Sadece teleferikle geliniyor buraya. Biraz korkutucu geldi bana. Riccia di cielo vuol dire, no? Un tegame, una pentola. Şimdi Bolonza'da Christmas marketlerin olduğu alana geldik arkadaşlar. Hava biraz daha karardığı zaman sizleri buraya göstereceğim. Ama dağ manzarasını görmenizi istedim özellikle. O yüzden şimdi görün, biraz sonra tekrar geleceğiz. Hava karardığında daha güzel olacak bence. Şimdi abi İtalya'da ne yapıyorsun sen diye soruyorsanız kısa bir açıklama getireyim arkadaşlar bu vlogda. Giampolmine diye bir marka var. Bu saç ürünleri üretiyor. Saç düzleştirme ürünleri üretiyor. Onun dışında saç dökülmesine karşı yeni bir teknoloji var. Onları geliştirmişler. Ürünleri ben kullandım, denedim. Hoşuma gitti. Amerika'da bir distribütörlük işi vardı. Normalde Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılıyor bu. Birçok salonda satılıyor bu. Ama Amerika'da bir eksiklik vardı. Ben de o eksikliği gidermeye çalışacağım. Distribütör olacağım arkadaşlar. Burada imzalar atmak için geldim aslında. Zaten biz yaklaşık 6 aydır görüşüyorduk şirketle. Ne yaparız, ne ederiz de, İtalyan şirketi. Bana ürünleri yolladılar, ürünleri denedim vesaire. Bu da farklı bir business. Aslında yine yaptığım şey işle alakalı oldu. Yani Avrupa gezisi işle alakalıydı. Şu an onlarla görüşeceğim. Yarın imzaları atmaya gideceğiz. Sizlere belki şirketi gösteririm. Nerede ne var, nerede ne yok, şirket nasıl bir yer. Onları da görmüş olursunuz. Ürünleri ben kendi denediğim için beğendim. Güzel, kaliteli. Hatta saç düzleştirme işlemi yaptım 2 kere. Saç düzleştirmek için bazı ürünleri var. Onları da sizlere göstereyim. Normalde biliyorsunuz saç düzleştirme kremlerini kullandığınız zaman bazı markalar kalitesiz ürün üretiyor. Saçlarınızı yakıyor vesaire. Zaten ben 6-7 senedir sizlere bunlarla alakalı video çekiyorum. Güzel bir marka arıyordum. Hem ben kendim de kullanayım hem de satışını yapayım diye. Mantıklı bir marka. Dediğim gibi onları da göstereceğim sizlere ama Amerika'daki distribütörlük işi için geldim ben buraya. Yani Avrupa turuna o yüzden çıktım. Yıllık iznimi o yüzden kullandım. Aslında dinlenmek için kullanmak gerekiyordu ama ben araya Amsterdam ekledim. Bir de İtalya'dan sonra ben Londra'ya gideceğim arkadaşlar. Londra'ya da bir bakacağız. Oradaki distribütörlerle görüşeceğim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, onlar hakkında fikir alacağım vesaire. Öyle. Tabii zamanlama olarak baktığınız zaman kışın çok iyi bir sezon değil aslında gezmek için. Ama yapacak bir şey yok. Şu an yolculuğumuz devam ediyor. Ben çok acıktım. Bir şeyler yemem lazım. Bir şeyler bulayım. Aranızda daha önce İtalya'ya gelen var mı ya da burada öğrencilik yapmış olan arkadaşlar varsa yorumlarda yorumlarını bırakabilirler. Merak ettim burada hayat gerçekten nasıl. Bana birazcık bilmiyorum, belki havadan dolayı mı böyle birazcık yavaş geldi ya da Amerika'nın hızlı hayatına alıştığım için biraz sıkıldım açıkçası. Hani günler geçse de artık bir Orlando'ya kaçsam diye düşünüyorum. Ama siz de yazın bakalım, siz ne düşünüyorsunuz? Aranızda gelenler, uğrayanlar vesaire varsa belki ben yanlış düşünüyorum ya da yanlış şehirlerde takılıyorumdur. Çok zamanım yok, dediğim gibi iş için geldim buraya. 2-3 şehir geçtim. Bir Trento'ya gittim, bir de Bolonza'ya geldim. Daha sonrasında başka bir şehre gideceğiz. Şirketin olduğu o şehri tam hatırlamıyorum ama onun sonrasında Roma'ya gideceğiz. Şimdi İtalya'nın marketlerinin olduğu yere geldik arkadaşlar. Burası bizim biraz Türk marketlerini andırıyor. İnsanları görün, insanlar neye benziyor, yüz tipleri nasıl giyiniyorlar, bize yakın mı değiller mi? Bunlara bir inceleyin bakalım. Üf, acıktım var ya, böyle meyveleri falan görüyorum, burada bile acıkıyorum. İtalyanca'da birkaç kelime öğrendim. Teşekkür ederim, grazie diyorlar, onu biliyorum. Bir de güzele bellissimo falan diyorlar, onu biliyorum. Onun dışında çok bir şey de bilmiyorum. Şimdi restorana geldim arkadaşlar. Spagetti yiyorum. Benim için pasta dedikleri şey spagetti aslında. Yanında da şöyle tavuk aldım. Tavuksuz spagetti de yiyemiyorum. Proteinimi almam lazım. Karbonhidrat alıyoruz ama protein eksik kalıyor. Bana afiyet olsun. Stop. Şimdi sokakta yürüyordum arkadaşlar. Şunu fark ettim. Bizde Amerika'da çok fazla dışarıda sigara içen insan yok. Ama burada yürüyenlere bakıyorum da gençler falan
sigara içiyor. Yani bu birazcık Amerika'da hani düşük kaliteyi gösteriyor ama burada çok normal karşılanıyor. Bizim Türkiye'de de aynı şekilde. Sigara normal karşılanırken Amerika'da sigara içenler genelde böyle daha alt sınıf olarak gösteriyorlar kendilerini. Detay olarak hazır görmüşken size söyleyeyim dedim. Do you guys have hot chocolate? Yes, of course. Oh, can we get two? 2 times? Yeah. Yes, it's 60 please. 2 tane sıcak çikolata aldık şimdi. Sıcak çikolataların tanesi 8 euroydu. 2 tane 16 euro oldu. Hani bunları neden söylüyorum? Cimrilikten falan değil. Londra'ya gitseniz bile bu kadar pahalı değil fiyatlar. Şu an bulunduğum bölgeyle mi alakalı anlamadım ama 16 euro 2 tane sıcak çikolata için biraz fazla aslında. Ama bugün Christmas diye belki fiyatlar böyle olabilir. Çünkü insanlar bu kadar çok kazanmıyor benim bildiğim İtalya'da. Asgari ücret çok yüksek değil. Yani 2 tane sıcak çikolata 16 euro verilmemesi gerekiyor. Ama ortam güzel. İnsanlar sıcakkanlı gerçekten. Hava çok soğuk. Bakın. Ben yanılmışım. Biraz önce bardakları götürdüğümüz zaman depozito olarak charge etmişler. Şu an 7,5 euromuzu geri aldık arkadaşlar. Yani o kadar pahalı değilmiş. Ben dedim gerçekten 16 euro olur mu ya diyordum. Cidden olmuyormuş. Şimdi saat 7 oldu. Her saat başında bu şekilde çalıyormuş buradaki kilise. You look like those people in the... look like a news channel. Şimdi Roma'ya geldim. Sizlere Roma'yı göstereyim dedim. Arkamızdaki zaten binayı görmüşsünüzdür. Yani bina denilmez tabii buna. Kolezyum. Tarihini falan pek bilmiyorum. İnternette gördüğüm kadarıyla zaten biliyorum. Burada fotoğraflar çekildik. Instagram atmak için vesaire. Arkamızda da bir etkinlik var şu an. Bisikletçiler bağırıyor, çağırıyor. Roma Valı'na gelirken 2 tane bavulum kayboldu. Yani biraz moralim bozuk başladım bu Roma yolculuğuna. Hatta bir tanesi bulundu. Şimdi diğerini bulacaklar, arayacaklar vesaire. Ben de zaman kaybetmeyeyim dedim. Daha sabahın köründe geldim. Buradan da Londra'ya uçacağım. Çok zamanım yok. Şuraları bir görelim. Güzel fotoğraflar çekildim. Yan tarafa koyarım çekildiğim fotoğrafları. Hem şu outfitle çekildim. Bunun dışında da şu şekilde ceketle de çekildim. Yani hem ceket kombini yaptım hem de bu şekilde kaban kombini yaptım. Bunları da şeyden aldım bu. Geçen gittiğimiz yerden aldım. Size vlog çekmiştim ya Christmas pazarından. Burası çok kalabalık şu an. Hava biraz soğuk. Demek hava ısınınca düşünemiyorum burasının ne kadar kalabalık olduğunu. Ama fotoğraf çekilmek için güzel bir yer. Burada Pinterest'te falan bilmiyorum bakıyorsanız ben özellikle bir yere gitmeden önce orada çekilmiş fotoğraflara bakıyorum. İnsanlar nasıl fotoğraflarını çekmiş, nerede çekmiş vesaire. Orada yerlerden bir tanesiydi. Ben de burada bir fotoğraf çekildim. Bakalım beğenirseniz yazarsınız. Yan tarafa koydum. Buradan da yavaş yavaş Londra'ya kaçacağım. Başka bir ülkeye gideceğim. Londra'ya daha önce hiç gitmedim. İtalya'ya da zaten hiç gitmemiştim. Amsterdam'a da gitmemiştim. İlk defa hiç gitmediğim yerlere gidiyorum. Benim için güzel bir değişiklik oldu. Çünkü hep bildiğiniz yerlerde takıldığınız zaman konfor alanınızdan çıkamıyorsunuz. Bazen de çıkmak gerekiyor. Yavaştan biz gezmeye başlayalım. Gördüğüm şeyleri sizlere göstereceğim. Bu arada arkadaşlar buraya yolunuz düşerse taşıdığınız eşyalara çok dikkat edin. Instagram'da ya da TikTok'ta vesaire gördüyseniz bir tane kadın var böyle. Pickpocket dedikleri insanlar var burada. İnsanların ceplerinden bir şeyler çalıyorlar. Onları çalanları yakalayıp bağırıyor vesaire. Hatta belki koyabilirsem koyarım. Telif hakkı muhabbetinden çok koymak istemiyorum ama o videolara bir bakın. Buralar çok tekin değil. Özellikle yurt dışından vesaire geldiyseniz bizim gibi pasaportlarınızın olduğu çantalar vesaire çok önemli. O yüzden ben sürekli taşırken böyle önümde taşıyorum her şeyimi. Bir tane kadın geldi uyardı hatta fotoğraf çekiliyorduk. Biraz çantayı uzağa koymuştum hemen yanıma geldi. Çantayı uzağa koyma alırlar giderler dedi. Haklı o yüzden siz de dikkatli olun. Buraya yolunuz düşerse. Evet İtalya yolculuğumuzun sonuna geldik. Şu an başka bir ülkedeyim. Arkamdaki köprüden belki çıkaramadınız ama yeni videoda çıkaracaksınız. Size buraları göstereceğim. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Avrupa yolculuğu devam ediyor. Gerçi şu an bulunduğum ülke Avrupa'dan yeni çıktı. Size kısa bir ipucu vereyim. İtalya yolculuğu güzeldi, zevkliydi arkadaşlar. Zaten çok fazla duramadım. Yani 3 günde bir şeyler yaşamaya çalıştık, yerleri görmeye çalıştık, gezdik falan. Fotoğraf çekildim genel olarak. Sosyal medya ağırlıklı çalıştım. Ama ilerleyen zamanlarda daha fazla gezmek istiyorum. Şimdi geldiğim ülkeyi yakında yükleyeceğim videodan görmüş olacaksınız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Videoları beğendiyseniz aşağıda yorum kısmı var. Yorum atın. Abi İtalya yolculuğu güzeldi, şöyleydi, böyleydi, şuraya gitsen güzel olurdu tarzında yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.